1925 yılında on binlerce silahlı savaşçının katıldığı, İngiliz istihbaratının böyle gün gün saat saat takip ettiği devasa bir siyasi hareket sence nasıl başlar? Yani çok gizli, stratejik bir askeri hamleyle falan diye düşünüyorsun herhalde. Hani kurmayların masada aldığı kusursuz bir kararla filan. Tabii. Ama hayır, bir köy evinin kapısında, misafirlerimin yanında şerefimi çiğnemeyin diye başlayan anlık bir onur kavgasıyla başlıyor. Bütün o uluslararası hesapların, diplomatik yazışmaların ve yıllarca süren gizli örgütlenmelerin tek bir jandarma müfrezesinin bir köy evini basmasıyla yerle bir olması, gerçekten tarihin o meşhur kontrol edilemez ironilerinden biri bu. Kesinlikle öyle. İşte bugünkü derinlemesine analizimizde seninle tam olarak bu kaotik ve şaşırtıcı anın etrafında şekillenen bir dönemi konuşacağız. Masamızda Fevzi Bilgin'in Yakılan Şeyh adlı eseri var. Yalnız şunu baştan çok net bir şekilde aradan çıkaralım. Bugün adım attığımız bu arazi, politik olarak kelimenin tam anlamıyla mayınla bir arazi. Evet, çok doğru. Hem resmi ideolojinin hem de gayri resmi anlatıların o sinir uçlarına dokunan iddialarla dolu bir metin var elimizde. Aynen öyle. Ki bu noktada sana şu hatırlatmayı yapmak zorundayız. Bizim buradaki işlevimiz bu kitaptaki iddiaları tarihsel bir mutlak doğru olarak savunmak falan değil veya onlara karşı bir antitez üretmek de değil. Kesinlikle taraf tutmuyoruz. Asla. Biz sadece birer mercek görevi görüyoruz. Amacımız Fevzi Bilgin'in kurduğu o anlatı dünyasına girmek ve 1925 Şeyh Said Hareketi'nin özellikle de gölgede kalmış bir figür olan kardeşi Şeyh Abdurrahim'in yazarın kaleminden nasıl göründüğünü analiz etmek. Çünkü resmi tarihte bize genellikle sınırları çok belli, yerel ve sadece irticai reflekslerle açıklanan bir ayaklanma tablosu sunulur. Ancak Bilgin'in önümüze koyduğu belgelere veya işte sahadaki stratejilere baktığımızda işin rengi değişiyor. Dini bir kisveden ziyade devasa bir satranç tahtasında oynanan, çok katmanlı, milliyetçi bir varoluş mücadelesi görüyoruz aslında metinde. Evet, tam olarak öyle. Peki o satranç tahtası nasıl kuruldu? İşte onu anlamak için aslında o ilk hamleye, yani Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki o büyük enkazın ortasına gitmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbir kitle hareketi, yüz binlerce insanı etkileyen hiçbir organizasyon bir sabah aniden gökten zembille inmez. Haklısın. O zaman şu soruyu sormak zorundayım. Eğer bu sadece eski düzeni geri getirmek isteyen feodal bir öfke patlaması değilse, o bahsettiğin 40-50 bin kişilik silahlı gücü nasıl koordine ettiler? Yani bu insanların bir araya gelmesini sağlayan o görünmez ağ neydi diyorsun? Aynen. Neydi o ağ? İşte Metin bu soruyu dönemin jeopolitik travmalarıyla açıklıyor. Yazar doğrudan Sevr Antlaşması'na özellikle Kürtlere otonomi ve sonrasında bir bağımsızlık ihtimali sunan 62. ve 64. maddelere dikkat çekiyor. Meşhur maddeler. Evet, savaş sonrası o masada imparatorluklar çökerken herkes kendi payını arıyordu tabii. Ancak Lozan Antlaşması'yla rüzgar tamamen tersine döndü. Yazarın kitabındaki ana tezlerden biri şu: İngilizler ve Fransızlar Orta Doğu'yu kendi çıkarlarına göre yeniden şekillendirirken Kürtleri masada son derece kullanışlı bir koz olarak ellerinde tuttular. Yani bir nevi pazarlık aracı yaptılar. Kesinlikle. Sınırlar çizilip yeni devletlerin statükosu belirlenince de bu vaatlerin hepsi buharlaştı. Kürtler kelimenin tam anlamıyla kaderlerine terk edildi. Ya şöyle düşün, yıllarca o büyük masalarda bir aktör olduğuna inandırılıyorsun. Sana belirli garantiler veriliyor filan. Ve bir sabah uyanıyorsun ki aslında sadece bir pazarlık nesnesiymişsin. Müthiş bir travma. Müthiş bir yalnız bırakılma hissi. Vallahi bu tür devasa hayal kırıklıkları genellikle iki şeye yol açar. Ya tamamen içe kapanırsın ya da çok radikal bir uyanış yaşarsın. Yazar tam olarak bu ikinci seçeneğin gerçekleştiğini söylüyor işte. Emperyalist devletlerin bu pragmatik tavrı Kürt aydınları arasında çok sert bir uyanış yarattı. Artık dışarıdan bir kurtarıcı gelmeyeceğini anladılar. Kendi öz güçlerine dayanmaları gerektiğini gördüler yani. Aynen öyle. Bu entelektüel uyanışın sağdaki karşılığı da Cibranlı Halit ve Yusuf Ziya öncülüğünde kurulan Azadi, yani Kürt İstiklal Cemiyeti oldu. Bak, bu Azadi örgütü metindeki en büyüleyici mekanizmalardan biri bence. Modern dünyadan bir analoji yapacak olursak, bu bana kusursuz tasarlanmış stratejik bir kurumsal şirket birleşmesini hatırlatıyor. Şirket birleşmesi mi?
Nasıl yani? Şöyle ki, ortada çok net bir iş bölümü var. Bir tarafta Azadi örgütünü kuran, dünyayı okuyabilen, eğitimli, aydın ve asker bir kanat var. Teoriyi onlar üretiyor. Hı hı. Diğer tarafta ise halkın kılcal damarlarına kadar inebilen, kitleler üzerinde devasa ruhani bir otoritesi olan geleneksel Nakşibendi şeyhleri var. Yani entelektüeller vizyonu çiziyor, şeyhlerse o vizyonu sahada hayata geçirecek o manevi mobilizasyon gücünü sağlıyor. Çok mantıklı bir benzetme oldu. Ve Metin diyor ki, entelektüel kanadın başındaki Cibranlı Halit tutuklanınca, o devasa boşluğu doldurmak doğrudan Şeyh Said'e kalıyor. O birleşme analojisi sistemin nasıl çalıştığını çok iyi açıklıyor aslında. Çünkü kaynak metin bu ruhani gücün öyle 3-5 yılda oluşmadığını, Şeyh Said'in büyük babası Şeyh Ali Septi Amediye'ye kadar uzanan 100 yıllık bir Nakşibendi örgütlenmesi olduğunu detaylandırıyor. 100 yıllık bir altyapı var yani. Tabii, bölgede devlet otoritesinin zayıf olduğu zamanlarda ağaların ve beylerin keyfi zulümlerine karşı halk bu tekkelere, bu şeyhlere sığınmış zaten. Yani ortada çok derin bir güven bağı, hazır bir sosyal ağ var. Dur bir dakika, tam bu noktada metnin temel bir çelişkisini netleştirmemiz lazım bence. Nedir o? Şimdi, aydınlar ve şeyhler birleşti diyoruz ya. Peki bilginin anlatısında din, bu aydınların kitleleri peşinden sürüklemek için kullandığı pragmatik bir araç mı? Bir çeşit ambalaj mı yani? Yoksa bizzat liderin yani Şeyh Said'in zihninde din ve Kürt milliyetçiliği birbiriyle tamamen kaynaşmış şeyler mi? Yani sadece pragmatik bir araç diyerek basitleştiremeyiz bunu. Yazarın sunduğu Şeyh Said portresi oldukça kompleks bir kere. Evet, kendisine Emiril Mücahidin yani mücahitlerin emiri unvanını alan, binlerce müridi olan ruhani bir liderden bahsediyoruz. Din, onun varoluşunun temeli. Evet, dışarıdan öyle görünüyor. Ancak vizyonu sadece dini bir çerçeveye sıkışmış değil. Kitapta Azadi kongrelerinde yaşanan bir tartışma aktarılıyor ki bu durumun ne kadar pragmatik bir siyasi akılla yönetildiğini çok iyi özetliyor bence. Şu meşhur Rusya mektubu meselesi değil mi? Gerçekten akıl almaz bir detay o. Kesinlikle. Kongrede üyeler destek bulmak için İngilizlerle, Fransızlarla diplomatik temas kurmayı tartışıyor. Kimsenin bir itirazı yok buna. Fakat sıra dönemin Sovyet Rusyası'na gelince örgüt içindeki bazı muhafazakar üyeler şiddetle karşı çıkıyor. Tabii, Ruslar dinsizdir, komünisttir, onlardan ne bekleyebiliriz ki diyerek tepki gösteriyorlar. Aynen öyle. Ve bütün o Emir el-Mücahid'in sıfatına rağmen Şeyh Said orada ayağa kalkıp o adamları susturuyor. Diyor ki, biz kendimize siyasi bir dost, bağımsızlık mücadelemize bir müttefik arıyoruz. Devletlerin diniyle ne alakanız var? İnanılmaz bir pragmatizm. Düşünsene, dışarıdan bakıldığında sadece dini referanslarla hareket ettiği düşünülen bir figür, iş jeopolitik hamlelere geldiğinde ateist bir devletle masaya oturmayı savunacak kadar soğukkanlı bir siyasetçi profili çiziyor. Yazar bu örneği özellikle kullanıyor yani, hareketin körü körüne bir irtica dalgası olmadığını göstermek için. Tam olarak öyle. Yazar bu stratejik aklın varlığını kanıtlamak için bu tür detayları çok ön plana çıkarıyor. Zaten plan şuydu, tüm lojistik sağlanacak, uluslararası destekler ayarlanacak ve hareket bahar aylarında Mayıs gibi geniş çaplı bir şekilde başlayacaktı. Ama planlar ve gerçeklik çoğu zaman aynı masada oturmaz. Maalesef oturmaz. O devasa stratejik vizyondan, Rusya'ya yazılan mektuplardan filan çıkalım da odağımızı Şubat ayında tek bir köy evinde yaşanan o küçük, kaotik ana kaydıralım, şu Piran olayına. Ne oldu da bütün bu yılların emeği bir anda infilak etti? 8 Şubat 1925, Piran. Burası aslında Şeyh Said'in kardeşi Şeyh Abdurrahim'in yaşadığı yer. Ve kitabında ana odağı olan karakter bu zaten. Olay şöyle gelişiyor, hareketin lider kadrosu zaten merkezi hükümetin yakın takibi altında. Şeyh Said, kardeşinin Piran'daki evine misafir olarak geliyor. Kısa bir süre sonra kapıya bir jandarma müfrezesi dayanıyor. Gerekçe olarak da köyde bulunduğunu bildikleri birkaç asker kaçağını tutuklamak istediklerini söylüyorlar. İşte burada işin içine yerel dinamikler, o namus ve misafirperverlik kodları giriyor. Şeyh Abdurrahim araya giriyor, jandarma komutanına diyor ki, bakın benim evimde şu an çok önemli misafirlerim var. Lütfen evimi basıp misafirlerimin gözü önünde adam alarak şerefimi çiğnemeyin. Bari dışarı çıksınlar, ne yaparsanız yapın. Evet. Çok basit, insani bir talep gibi görünüyor aslında.
oradan bakınca. Ancak jandarma komutanları aldıkları kesin emirleri gerekçe göstererek bir adım bile geri atmıyorlar, ısrar ediyorlar, gerilim tırmanıyor ve o eşik aşıldığı an ipler kopuyor. Şeyh Abdurrahim'in emriyle veya o anki arbedeyle silahlar patlıyor. Ve o silah sesleri aslında Mayıs ayında başlaması planlanan koca bir savaşın erken doğum çığlıkları oluyor. Kesinlikle. Peki Bilgin, bu olayın sence sadece trajik bir tesadüf olduğunu mu söylüyor, yoksa bunun arkasında başka bir mekanizma mı var? Metin bunu kesinlikle basit bir tesadüf olarak görmüyor. Yazar bu olayın merkezi hükümetin çok iyi kurgulanmış, bilinçli bir provokasyonu olduğunu iddia ediyor. Yani bilerek mi yaptılar? Evet, Ankara hareketin giderek büyüdüğünü, bahar aylarında tam teçhizatlı ve uluslararası destekli bir şekilde karşılarına çıkacağını istihbarat raporlarından biliyordu zaten. Yazarın tezine göre devlet bu isyanı organize olamadan, lojistik ağları tamamlanmadan erken patlatmak için bu kıvılcımı bilerek çaktı. İnanılmaz bir kelebek etkisi valla. Şöyle düşün, yıllarca ilmek ilmek ördüğün, sabırla inşa ettiğin o devasa siyasi hareket, sırf o anki bir onur ve gurur meselesi yüzünden patlak veriyor. Bazen tarihin akışını değiştiren şey, o büyük salonlardaki antlaşmalar falan değil, bir kapı eşiğinde yaşanan 5 dakikalık bir öfke krizidir işte. Çok doğru. Peki bu erken doğum sahada neye mal oldu? Her şeyden önce tam bir lojistik ve stratejik kaosa mal oldu. Mesela çok güçlü olan Şırnak aşiretleri harekete büyük bir destek verecekti. Ancak isyan zamansız patlak verince ve İngilizlerden beklenen o silah sözü henüz eyleme geçmemişken bu aşiretler geri durmayı tercih etti. Yani yalnız kaldılar. Aynen öyle. Hareket cephanesiz, eksik ve kervan yolda dizilir mantığıyla panik içinde doğmak zorunda kaldı. Ve bu eksik doğuma rağmen inanılmaz bir hızla bütün coğrafyayı saran bir orman yangınına dönüştü. İş asimetrik bir savaşa evrildi. Ama asimetrik kelimesi burada biraz zayıf kalıyor sanki. Bayağı zayıf kalıyor. Çünkü yazarın paylaştığı o askeri dengelere baktığımızda ortada tam bir uçurum var. Şöyle ki, yazar İngiliz Savaş Bakanlığı'nın o dönem tuttuğu çok detaylı istihbarat raporlarını önümüze koyuyor. Kürtlerin bütün o kargaşaya rağmen seferber edebildiği güç, yaklaşık 40 ila 50 bin civarında silahlı, daha çok hafif piyade niteliğinde aşiret mensubuydu. Karşı taraf? Karşılarında devletin refleksleri çok sert ve organize oldu. Yazar, Türk ordusunun bölgeye demiryolu ağlarını kullanarak sürekli takviye yaptığını, hava kuvvetlerinin bizzat bombardımanlarda kullanıldığını anlatıyor. Hava kuvvetleri mi? Evet, uçaklar kullanılıyor, düzenli ordunun mevcudu zamanla 200 bine kadar ulaşıyor. Düşünün, İngiliz istihbaratı bölgedeki 7. kolordunun tüfek sayılarını, toplarını, hatta süvari kılıçlarını bile tek tek sayıp raporlamış. Tüfeklere ve atlılara karşı demir yolları, uçaklar ve havan tokları. Teknolojik ve sayısal olarak tamamen ezen bir güç var ortada. Ama tüm bu imkansızlıklara rağmen Şeyh Said'in kuvvetleri ilerleyip Diyarbakır'ı, yani o bölgenin kalbini kuşatmayı başarıyor. Evet, çok kritik bir an o. Yalnız metinde tam bu kuşatma sırasında yaşananlara dair çok sarsıcı bir iddia var. Diyarbakır fiziken kuşatılıyor ama Şeyh Said içeriden, yani şehir halkından beklediği o büyük desteği bir türlü alamıyor. Neden sence? İşte yazar burada psikolojik savaşın ve manipülasyonun çok çarpıcı bir örneğini sunuyor. Kitaptaki iddiaya göre Türk kuvvetleri ve devlet yanlısı milis güçler Diyarbakır ve Elazığ gibi kritik merkezlerde özel çeteler kuruyorlar. Çeteler mi? Nasıl yani? Bu çeteler geceleri şehre sızıp esnafın dükkanlarını yağmalıyor, evlere girip kadınların ziynet eşyalarını filan gasp ediyor ve işin kilit noktası, tüm bu barbarca eylemlerin faturası bilinçli olarak Şeyh Said'in isyancılarına kesiliyor. Yazar bu stratejinin halkı psikolojik olarak terörize etmek için tasarlandığını söylüyor. Şehir halkı bu yağmadan korkarak devlete sığınıyor. Ya bir dakika. Bu bana biraz fazla tek boyutlu geldi açıkçası. Nasıl yani? Yani koca bir şehir, binlerce insan sırf 3-5 dükkan yağmalandı ve bu manipüle edildi diye mi isyana sırtını döndü? Şehirdeki orta sınıf, eşraf filan zaten feodal bir yapının getireceği yeni bir düzenden en başından beri korkmuyor muydu?
Bilgin bu sosyolojik kopukluğu sadece bir yağma olayına mı indirgiyor? Haklısın. Ama hayır, Metin bunu tamamen yağmaya bağlamıyor zaten. O dediğin sosyolojik kopukluğunu ve özellikle altını çiziyor. Yazar Diyarbakır'daki eşrafın, zengin tüccarların zaten Ankara hükümeti nezdinde pozisyon aldığını belirtiyor. Yani statikoyu korumak istiyorlar. Aynen. Şehirli Kürtler ile kırsaldaki aşiretler arasında organik bir siyasi bağ kurulamamıştı. Ayrıca şehirde çok güçlü bir istihbarat ağı ve askeri garnizon vardı. Şehirli kesim pragmatik baktı olaya. Hem mevcut mülklerini kaybetmekten çekindiler, hem de hareketin başarıya ulaşacağına dair hiçbir inançları yoktu. Yani diyorsun ki gökyüzündeki uçaklardan ziyade dışarıdaki bu savaş içerideki o görünmez duvarlara çarptı. Hareketin asıl çöküşü içerideki o yapısal çatlaklardan kaynaklanıyordu. Kürtlerin kendi içindeki o derin bölünmeler. İhanet ve çok daha derin bir mezhep çatışması var işin içinde. Mezhep çatışması derken? Mesela Hormek ve Lolan gibi o bölgenin çok güçlü, savaşçı Alevi Kürt aşiretleri var. Neden bu aşiretler milliyetçi bir refleksle Şeyh Said'e katılmadılar da tam aksine devletin yanında yer alarak Şeyh Abdullah'ın komutasındaki Sünni isyancılara karşı savaştılar? Kendi etnik soydaşlarına karşı yani. Çok kilit bir soru bu. Metin bu kırılmayı nasıl açıklıyor? Bir aşiret neden kendi bağımsızlığı vaat edilen bir harekete silah çeker ki? Yazar bunu anlamak için bizi yüzlerce yıl geriye 1514 Çaldıran Savaşı'na götürüyor. Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail arasındaki o büyük çatışmada Sünni Kürtler Osmanlı'nın yanına, Alevi Kürtler ise Safevilerin yanında yer almıştı. O kadar geriye mi gidiyor kökleri? Tabii bu sadece bir tarih kitabı bilgisi değil, bölge halkının genetiğine işlemiş bir travmaydı. Yüzyıllar boyunca Osmanlı'nın Sünni Kürt aşiretlerinden oluşturduğu o Hamidiye alayları o bölgedeki Alevi aşiretlere sistematik baskı yapmıştı. Yani geçmişin hayaletleri o köylerde hala dolaşıyordu diyorsun. Aynen öyle. Şeyh Said hareketine öncülük eden komutanların birçoğu geçmişte o Hamidiye alaylarında yöneticilik yapmış adamlardı. Alevi aşiretler karşılarında Kürt milliyetçi bir ordu değil, kendilerine yıllarca zulmeden eski Hamidiye komutanlarını gördüler. Bu harekete destek vermeyerek tarihsel ve mezhepsel bir refleks gösterdiler aslında. Geçmişin kanlı hesapları bugünün ortak geleceğini sabote ediyor resmen. Ama metinde sadece bu tür sosyolojik bölünmeler yok. Çok doğrudan şok edici kişisel ihanetler de var. Benim okurken resmen kanımı donduran yer şu binbaşı Kasım olayı oldu. Evet, Cibranlı binbaşı Kasım, namı diğer Kasım Ataş. Hareketin en dramatik düğüm noktası diyebiliriz onun için. Şöyle düşün, bu adam sıradan bir asker falan değil, hareketin beyin takımında, liderlerden biri. Savaşın askeri stratejisini çizen haritaların başında oturuyor adam. Çok kritik bir pozisyonda. İnsanlar ona güveniyor, canlarını emanet ediyor. Ama adam aynı zamanda başından beri Ankara hükümetinin, devletin içerideki en önemli muhbiri. Hareket artık çökmeye başladığında Şeyh Said ve kurmayları geri çekilmek için Varto'da Abdurrahman Köprüsü'ne geliyorlar ve orada bizzat binbaşı Kasım'ın ince ince kurduğu bir tuzakla devlet güçlerine teslim ediliyorlar. En yakınından kardeşim dediğin adam tarafından hançerlenmek yok artık dedirtiyor insanı. Bu ihanet kitabın duygusal zirvesi bence de. Çünkü bu olay Şeyh Said'in isyan daha başlamadan kardeşiyle yaptığı o hüzünlü konuşmayı doğruluyor. Kaynak metinde Şeyh Said'in şu tespiti aktarılır: Kürtler tarih boyunca hep birbirlerine düştüler, başkalarının savaşları uğruna öldüler, hep başkalarının anahtarlarıyla kendi kapılarını açmaya çalıştılar. Çok acı bir söz gerçekten. Yazar Fevzi Bilgin'in burada devlete yönelttiği eleştiriden çok daha ağırını Kürtlerin kendi içindeki bu birlik yoksunluğuna ve o içselleştirilmiş ihanet kültürüne yönelttiğini çok net görüyoruz. Asıl yenilgi içeriden geliyor yani. 15 Nisan 1925. O Abdurrahman Köprüsü'nde yaşanan yakalanma anı sadece askeri bir mağlubiyetin değil, koskoca bir sosyal çözülmenin, yüzyıllık bir güvensizliğin ete kemiğe bürünmüş hali resmen. Kesinlikle. Sonrası zaten malum. İstiklal mahkemeleri süreci, idamlar, sürgünler ve isyanın tamamen
çok sert bir şekilde bastırılması. Kitabın yazarı Fevzi Bilgin aslında o süreçte idam edilenlerden biri olan Şeyh Abdurrahim'in kendi oğlu. Evet, bu çok önemli bir detay. Dolayısıyla bu metin tarihi her zaman galiplerin yazdığı o pürüzsüz resmi tutanaklardan okumayı reddediyor. Bunu kaybedenlerin ve tarihin gölgesinde bırakılmışların gözünden okumaya çalışan bir çaba olarak görmek lazım bence. Zaten tarih tek bir kameradan, tek bir açıyla çekilmiş bir film olamaz ki. Yazarın o merceğinden bakmak, bize bugün hala o coğrafyada titremeye devam eden sosyolojik fay hatlarını anlamamız için çok değerli bir perspektif sunuyor. Kesinlikle öyle. Bugün incelediğimiz bu çarpıcı metin aslında bize çok evrensel bir mekanizmayı gösteriyor. Bir toplumun kaderini sadece karşısına dikilen ordunun büyüklüğü veya kapalı kapılar ardında yapılan uluslararası anlaşmalar belirlemiyor. Bir toplumun kaderini belirleyen asıl şey, kendi içinde kapatamadığı o tarihsel yaralardır. Düşünsene, 1514'te Çaldıran'da yaşanan bir savaşın faturası, yüzyıllar sonra 1925'te soğuk bir köprüde ihanet olarak geri dönüp ödeniyor. Geçmiş, sen onu çözmediğin sürece asla geçmişte kalmıyor. Asla kalmıyor, evet. Peki sen bugün dünyada izlediğin haberlerde karşına çıkan o güncel politik çatışmalara baktığında ekranda gördüğün o yepyeni düşmanlıkların, ittifakların aslında yüzlerce yıl öncesine dayanan hangi iç hesaplaşmaların yansıması olduğunu hiç düşündün mü? Belki de toplumların asıl büyük yenilgisi savaş meydanlarında yaşanmıyor. Belki de asıl yenilgi toplumların kendi hafızalarında birbirlerini bir türlü affedememesinde, o eski anahtarları fırlatıp atamamasında gizlidir. Bize zaman ayırıp bu derinlemesine analize, bu zorlu ama bir o kadar da ufuk açıcı tarihsel yüzleşmeye katıldığın için teşekkür ederiz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.